Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Ramazan ayınız mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun temennisiyle. Yine bir çanta yapacağız. Önümüzde Ramazan bayramı var. İster bayram tabii başka zaman da kullanılabilecek bir çanta. Sırt çantası, kreş çantası da olabilir. Kreşe giden çocuklarımız için de. Şu an çantamın ben beden kısmını, sırt kısmını ördüm. Bu şekilde. İkinciyi de sarı renkle öreceğim. Koyu sarı. Şimdi pembe olanı Hello Kitty kedi yapacağız. Şu kapak kısmına. Diğerini de aslan yapacağım inşallah. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yine iplerimiz Knitme'nin Hello kadifesi. Şu an gerçekten en beğendiğim. Dokusu çok güzel. Veya farklı markalarda yapabilirsiniz. Himalaya Dolphin de yine Lanosa Alara. Şu an onlar da çok güzel. Veya daha bilmediğim bir sürü farklı markalarda olabilir. Kaliteli mutlaka başka da vardır. Şimdi bu pembemizi sorarsanız 100 gram 120 metre renk kodu 914. Çok şeker bir pembe. Çok tatlı. Bundan 2 tane gerekli. Çantamıza 2 tane gidiyor. Bu sarımızda hardal sarısı 918. Beyaz var. Yine bir de kahve kullanacağım. Aslan için. Daha sonra. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bu çantamda bu yüzeyi böyle tok dursun diye kadifenin içine koton iple beraber ördüm. Aynı renkten, kendi renginden böyle tok oldu. Yani buna böyle astarlamaya gerek yok bence. Böyle yeterli. Kapağını yapmadım. Sadece gövde kısmına. Şimdi yine bunda da o şekilde çalışacağım. Yine bunu kendi rengine yakın bir sarı aldım. Koyu sarı. Daha önce bununla bir şey başlamıştım da yarım kalmıştı. Bundan devam edeceğim. Bu da Etrofil'in pırlantaya benzeyen ipi. Naka pırlantaya benziyor. Daha ince gibi. Bunu kullanacağım. Koton da olabilir. Olabilir. Patek ipi olabilir. Sentetik ipler olabilir. İlla koton şart değil. Yani bu renkte evde hangi ip varsa bunları değerlendirelim. Hemen başlayalım. Evet, çantamızın önce tabanıyla başlayacağız. Benim tabanımın bitmiş hali 20 santim arkadaşlar. Şimdi ipe göre, tığa göre bunlar değişir, şu başlanma zinciri. Şimdi ben içine renk kattığım için, yani ip kattığım için tığımı da o yüzden daha kalın tutuyorum. 8 numara 5 milim tığ kullanacağım tığ olarak. Normalde tek kadife yaptığımızda 7 numara 4 milim kullanıyordum. 3,5 da kullanabilirsiniz. 3,5 ve 4 milim arasında tığ kullanın. Eğer dediğim gibi sadece ip takmayacaksanız, düz öreceksiniz bunun gibi tek dokulu, o zaman tığlarınızı bu şekilde, hani en fazla 4 milim olsun. Daha büyük olmasın. Hani bu çantanın tok durması için, esneme yapmasın diye. Bu şekilde bilgilerimiz. Dediğim gibi bitmişi 20 santim. Siz eğer bunu daha büyük yapmak istiyorsanız zincir sayımızı daha fazla çekeceksiniz. Şimdi ben kendime göre bu ölçüyü ideal buldum çocuklarımız için. Evet, başlamak için önce 16 tane zincir çekeceğiz. Onun için farklı bir zincir yapacağız. Şöyle biraz ipimi uzun bıraktım. Şöyle biraz çekiyorum. Bu kadar yeterli. Bir
tane sabitledim. Şimdi ipimizi, bu uzun bıraktığım ipi üste koyup bu şekilde beraber öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane zincir çektim. Bayağı da uzun yapmışım ipi. Biraz kısaltayım. Bu kadar ip ziyan olmasın. Yeniden başlayacağım. Evet, toplam 16 tane zincir çektim. İpimi ayarladım. Şimdi birinciyi atlayıp ikincinin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, şimdi şuradaki tam ortaya batıyoruz. Zincirimiz çift katlı oldu, çift taraflı. Tam ortadakine batacağız. 1 2 3 4 Evet, 13 tane tek battım. Son zincirimizin içine de yine 3 tane tek batıyoruz. 2 3 ve köşeyi döndük. Şimdi zincirimizin bu tarafına da yine 13 tane zincire tek batacağız. Birinci sıramızı bitirmiş olacağız. Evet, 32 tane sık iğnemiz oldu. Evet, ikinci sıraya geçeceğiz. Şöyle ipimizi takalım. Sıra başımız belli olsun diye. Şimdi 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Birinci arttırma, ikinci arttırmam, üçüncü arttırma. 3 tane çift battım. 13 tane sık iğneye tek batıyoruz. Bu arada şuradaki ilk zincir çektiğim yeri de ölçeyim ki arkadaşlar, ona göre zincirinizi daha fazla da çekebilirsiniz. Şimdi başlangıç yeri şöyle 12 santim arkadaşlar. İlk yaptığım sıranın boyu 12 santim. Ona göre zincirinizi sayısını artırabilirsiniz. Eğer sizinki daha küçük olabilirse, hani tığ yüzünden, el yüzünden değişebilir. O yüzden zincirinizi fazla çekin. Evet, devam ediyoruz. 13 tane tek battım. Köşeye geldim. 3 tane yine peş peşe arttırıyoruz. İkinci arttırmamı yaptım. Üçüncü arttırma. Evet, yine 13 tane sık iğneye tek batarak ikinci sıramızı bitiriyoruz. 38 tane sık iğneye ulaştık. Evet,
İkinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada üçüncü sıramızda bir tekle başlıyoruz. 4 tane peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci arttırmam. İkinci. Üçüncü. Ve dördüncü arttırma. Tekrar 15 tane tek batıyoruz. 3, 4, 5, 14 ve 15 tane tek battım. Yine 4 tane sık iğneye çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift ve dördüncü çift. Evet, kalan 14 sık iğneye tek batıyoruz. Üçüncü sıramızı bitirmiş olduk. 46 sık iğneye ulaştık. Evet, dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. 4 tane artışımızı yaptık. Şimdi diğer köşeye kadar tek batıyoruz. 1, 2, 3, 15, 16 tane tek battık. Bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 14 sık iğne tek battım ve sıra sonunda 54 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayız. 3 tane tek, 1, 2, 3, bir arttır, 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Toplam 4 artışımızı yaptık. Diğer köşeye kadar 17 tane sık iğneye tek batıyoruz. 4, 5, 6, 16,
17 tane tek battım. 1 artır. 2 tek. 1 artır. 2 tek. 1 artır. 2 tek. 1 artır. Evet, 4 de burada arttırdık. Geri kalan 14 sık iğneye tek batıp sıramızı bitiriyoruz. Evet, 5. sıranın sonunda 62 tane sık iğnemiz oldu. 6. sıradayız. 4 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 tek, 1 artır, 1 2 3 tek, 1 artır, 1 2 3 tek, 1 artır, 1 2 3 tek, 1 arttır. 4 tane yine arttırmamızı yaptık. 18 tane sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 5 17 18 tane tek battım. 1 arttır. 3 tane tek. 1 artır. 3 tane tek. 1 artır. 3 tek. 1 artır. Evet. Geriye 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yine 14 tane tek kalıyor. Ona tek batalım. Evet, sıra sonunda 70 tane sık iğnemiz oldu. Evet, toplam 6 sıra örerek tabanımızı bitirdik. Şimdi sıra geldi yukarıya çıkmaya, üst kısmını yapmaya. Burada artık eksiltme artırma yapmıyoruz. Hepsine tek batacağız. Bu sıramızda sadece BLO'dan öreceğiz. Yani arkadaki tek kattan şuradaki tek kata batıyoruz. Şimdi bir alttan da almaya çalışın. Daha böyle sağlam olsun diye. Şöyle alırken biraz bir alt sıradan da almaya çalışın arada. Esneme yapması sağlam olsun diye. Biraz zor oluyor kadifede. Kotonu kolay da nedense kadifede zor oluyor. Evet, bu şekilde sıra sona kadar hepsine tek batıyoruz. Arkadaki tek katta.
Evet, böyle yukarıya, gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkmış olduk. Evet, 7. sıramızı BLO'dan örerek bitirdik. 70 sık iğnemiz vardı. Şimdi bundan sonra döne döne değil de ilmek kaydırıp yukarı çıkarak örgüye devam edeceğiz. Şimdi ilk şu birinciye batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip aynı yerin içine batıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Şimdi buradan 70 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 70 tane sık iğneye tek battım. Sıra sonuna geldim. Şimdi ilk baştakine batarak ilmek kaydırdık. Bir zincir çekiyoruz. Yine aynı ilmeğin içine, dibine batarak yukarıya çıkıyoruz. 3. sıramızı yapacağız. Yine 70 tane sık iğneye tek batıyoruz. 70.'ye geldiğimizde 70. örüp karşıdakine ilmek kaydırarak birleştireceğiz. Bazı arkadaşlar şuranın içine de batıyorlar. Buraya battığınızda hem sayınız çoğalır, hem artmış olur, hem de kayma olur. Zaten biraz illaki kayıyor. Şu şekilde biraz hafiften bir kayma oluyor zaten her çantada. Yani her örgüde. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bir sayayım bakayım kaç sıra öreceğiz. Evet, toplam 30 sıra düz öreceğiz. Şimdi ben 2 sıra örmüştüm. Geriye 28 sıram kaldı. Toplamı 30 sıra arkadaşlar. Evet, sıra geldi çantamızın ön kısmına Hello Kitty yapmaya. Şimdi beyaz ipimizle tek kat olarak yapıyoruz. İp katmayacağız. Tığım da 4 milim. İpimi sabitliyorum. 15 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektik. Bir atlıyoruz. İkincinin içine 3 tane peş peşe sık iğne yaptık. 12 tane zincire tek batalım. 2, 3, 4, 11, 12 tane tek battık. Son kalan zincirimi 3 tane peş peşe sık iğne yaptık. Zincirin yine bu tarafını da 12 tane tek batıyoruz. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıradayız. İlk 3 taneye çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift. Yine 12 sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4, 11, 12 tane tek battım. Köşeye geldik. 3 taneye çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Şimdi zincirimizin sık iğnelerin bu tarafına da 12 taneye tek batıyoruz. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz oldu. Evet, 3. sıradayız.
bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, 13 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ve 13 tane tek battım. Bir artır, bir tek, bir artır, bir tek, bir arttır. 3 artışımızı da burada yaptık. Geri kalan 12 tane sık iğneye tek batıyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğneye ulaştık. Evet, toplam 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örgümü tamamladım. Yani 4 ve 11. sıralarımızı düz örüyoruz. Şimdi 12. sıradayız. Azaltma yapacağız. Bir tane tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. Evet, şimdi 13 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane tek battım. Bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. Evet, toplam 6 azaltma yaptık. Geri kalan 12 taneye tek batıyoruz. Evet, 13. sıradayız. Peş peşe 3 tane azaltıyoruz. Birinci azaltma. İkinci. Üçüncü. 12 tane tek batalım. 2, 3, 4, 11, 12. Bir azalt. Pardon, 3 tane peş peşe azaltıyoruz. İkinci azaltmamı yaptım ve üçüncü azaltma. Tekrar 12 tane tek batıyoruz. Ve kafamızı bitirmiş olduk. 30 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, kafamız bitti. İlmek kaydırıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Kafamız tamam. İçine biraz elyaf dolduracağız. Şimdi kulaklarımızı yapalım. Evet, şimdi kedimizin kulağını yapalım. Bu
Bu şekilde birinciyi hazırladım. İkinci için ipi sabitliyoruz. 2 tane zincir çektim. Bir atlayıp ikinci zincirin içine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. İlk sık iğneye batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ipimizi takalım şöyle, sıramızı kaçırmayalım. Şimdi 3 tane tek, 1 2 3 bir arttır, 3 tane tek, 2 3 bir arttır. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıradayız. Sayımız 10 oldu. 2 tane arttırdığımız için. Üçüncü sırada 4 tane tek. 1 2 3 4 bir arttır. 4 tek, 1 arttır. Evet. Sayımız 12 oldu. Dördüncü sıradayız. 5 tane tek, 2 3 4 5 bir arttır. 5 tane tek, 1 arttır. Evet, 8 10 12 14 tane sık iğnemiz oldu. Evet, toplam 4 sıra ördük. İlmek kaydırıp bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, kulaklarımız da hazır. Şimdi önce bir gözümüzü, burnumuzu yapacağız. Şöyle keçelerle çalışacağım. Keçe yapıp dikeceğiz. Evet, şimdi gözlerimizi ve burnumuzu keselim. Keçeyle çalışacağız. Evet, göz ve burun için aynı ölçüde keçe keseceğiz. Boyu 1,5, eni 1. Artık yanına iğne veya şöyle tuttuğunuzda eni 1,5, boyu 1 santim şeklinde kesiyoruz. Sonra uç kısımlarını şöyle yuvarlatacağız. Döndürüyoruz. Çok hafif. Evet, bu şekilde yuvarlattım. Diğerini aynı yapacağım. Burun da aynı kesmiştim. Evet, keçelerimiz hazır. Şimdi yerini belirleyeceğiz. Sıcak silikonumu fişe taktım. İsteyen soğuk silikonla yapıştırabilir. Elinizde ne varsa. Şimdi yukarıdan aşağıya, şu başladığımız yer yukarısı oluyor. Buradan aşağıya
2, 4, 6, 8 ve 9. 9. sıra 9 ve 8'in şu iki sık iğnenin ortasına yerleştiriyoruz. Şimdi arada 2, 4, 6 tane sık iğne var. Diğerini de yerleştiriyoruz bu şekilde. Tam şu şekilde bakın arkadaşlar. Bunu yerleştirdik. Ondan sonra 2, 4, 6 sayıp ikinciyi yerleştiriyoruz. Tam bunların ortalarına da sarıyı. Şimdi hemen silikonum ısındı. Şöyle yerimi de kaybetmeden hemen oraya bir toplu iğne koyalım. Şurası. Çok minik yaptım zaten. Tam ortasına. Çünkü yanları dikeceğim. Şimdi çocuklar bunu sonra çekiyorlar, koparıyorlar. En iyisi dikmek. İkincinin yerini de ayarladım. Ortaya şöyle dikerken kolay olsun diye küçük bir tane sıktım. 2, 4, 6. Evet. Yerimiz bu şekilde belirledik. Burnumuzu da tam ortaya iki sık iğnenin geleceği yere şöyle iki sık iğnenin üzerine yerleştirdim. Bu şekilde yerleştirmeyi yaptık. Şimdi bunları çıkaralım ve dikelim. Hayalet ip lazım bunun için. Bir kenarınızda bu hayalet ipleriniz bulunsun. Şu şekilde görünmeyen ip. Bununla dikeceğiz. Evet, şimdi keçemizin birinci gözü diktim. Burnu da beraber dikelim. Alttan giriyorum. Önce ipten çıktım. Küçük küçük 1 milim aralıklarla dikiyorum. Tekrar alttan ipten çıkıyorum. Keçeye batıyoruz. 1 milim. Alttan ipten çıktık. Bir milim yanındakine batıyoruz. Aralıklarla batıyoruz. Tek yaptığımız bu. Burayı dolanacağız. Evet, böyle devam edelim. Gözü de aynı dikeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten hiç ipler belli olmuyor. Evet, sıra geldi bıyıklarımızı yapmaya. Bunun için normal bir siyah ip kullanacağım. Koton veya akrilik fark etmez. Şimdi şuradan bıyığımın yerine şu gözümün ortaya gelen bir sık iğne bu tarafa kayıyorum. Aşağıdan saydığımızda 2, 4, 5. sıra oluyor. Alttan giriyoruz. İpimizi uzun bırakalım. Bağlayacağız sonra. Şimdi bu tarafa 4 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Yine bir sık iğne üstten çıkıyorum. İki sık iğne üste kayıyoruz. 1, 2. Yine şöyle çapraz yapacağız tabi. Şu şekilde çaprazına
1 2 3 şöyle yaptığımda şuraya denk geliyor. Arada 3 sık iğne olmuş oldu. 1 2 3 2 sık iğne üstü. Yine bir sık iğne alttan çıkıyorum. Yine 2 sık iğne alta ve 1 2 3 1 2 3 şu şekilde çıktım. Buradan karşıya geçiyorum. Yine gözümün bir sık iğne ilerisi yanındakinden çıkıyoruz. Bu şekilde bakalım, kontrol ediyorum. Evet. 1 2 3 dördüncüden iki sık iğne yukarı. 1 2 3 1 2 sık iğne alta ve 1 2 3. Buradan da bu şekilde bıyıklarımızı da yaptık. Daha kısa da yapabilirsiniz. Bir sık iğne daha şöyle gibi. Çok yoğun geldiyse. Şöyle bakalım. Şimdi biraz elyaf dolduracağız. Evet, şimdi iki ucu birbirine bağlayacağız ve ipimizi keseceğiz. Evet. Bıyıklarımız da tamam. Şimdi kulaklarımızı dikip şapkaya takacağız. Biraz elyaf doldurup. Evet, içine önce biraz elyaf dolduralım. Çok yoğun yapmayacağım. Hafif bir kabarıklık olsun. Şöyle yassı dursun yani. Çok tabii arzuya kalmış. Nasıl bir, siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Zevkinize göre. Evet, şöyle basık dursun. Evet, şimdi buraya artık dikebiliriz. İki ucu birbirine dikelim. Sonra kulakları dikelim. Bunun için beyaz ip kullanacağım. Evet, şu şekilde tam ortadan katlayıp bulalım yerimizi. Karşılıklı dikiyorum. Bu şekilde dikelim.
Evet, şimdi kedimizin kulağını dikelim. Birinciyi diktim ben. Şimdi ikinciyi de şuradaki birinci sıranın tam üstüne değil de bir sıra altına gelecek şekilde şöyle bir yerleştirelim. Şöyle bir iğneyle. Tam da bıyığın üzerine denk geliyor. Bu şekilde. Şimdi bunu normal dikelim. Arkadan başlıyorum. Şunun içinden geçeyim, ip çıkmasın. Daha sonra bunlar çıkıyorlar. Onun içine gönderdik. Şimdi bir kulaktan bir kafadan dikelim. Evet, böyle devam edelim. Evet, kulaklarımızı da diktik. Sıra geldi kurdelasını yapmaya. Yine pembe ipimizle ipimizi sabitliyoruz. 2 zincir. Bir atlıyoruz. İkincinin içine trabzan tığım üstüne aldım. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Bu bir. Ve 2 tane ikili trabzan. Tığımın üstüne 2 kere doladım. Ve 2 defa da çıkıyorum. 1, 2, pardon 3 defa da çıkıyoruz. Tığımın üstüne 2 kere doladım. Yine 3 defa da 1, 2, 3. Tığın üstüne bir kere aldım. Yine 2 tane sık iğne. Pardon 2 tane ikili trabzan. Apartmanda tadilat var. Dikkatimi dağıtıyor. Ve tığın üstüne aldım. Hepsini bir kapattım. Sahte trabzan yapmış olduk. Yine bir zincir çektim dibine. Şimdi birinciyi yaptık. Kurdelamızın bir tarafına. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Bir tane sahte trabzan. 2 tane ikili trabzan. 2 tane 2 kere dolayarak 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3 kere de çıktık. 2 tane ikili trabzan. Ve aşağıya bir sık iğne ile buraya aşağı inip kapatıyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Biraz uzun kesip dikeceğiz. Hem de ortaya ipi birkaç sefer dolayacağız. Evet, kurdelamızı da yaptık. Şimdi şöyle birkaç kere dolayacağız. Hem şöyle takalım iğnemizi. Tam ortadan birkaç kere sıkıca doluyoruz.
Evet. 3 kere yaptım. Hadi ve 4 olsun. Şöyle. Şöyle iğneyle çıkalım. Bunu tutturalım. Evet, tutturmuş olduk. Ve kurdelamızı yaptık. Şimdi bunu da şöyle kulağımıza dikelim. Şöyle yan tutuyorum. Şunu da içine çekelim. Evet, tam kulağımın üzerine koyacağım. Koyarak şu şekilde yan şekilde buraya dikeceğim. Evet, birkaç defa buraya tutturalım. Evet, yeterli. Düğüm atıp ipimizi kesiyoruz. Evet, kedimizi tamamladık. Şimdi kenara dursun. Biz çantamızı son işlemlerini yapalım. Şu mıknatıslarımızı dikelim. Gizli mıknatıs. Şöyle kapağı örttüğümüzde ortalayalım. Şu şekil. Buralar içine girecek. Buraya bağcık gelecek şu şekilde. Şöyle ortalayalım. Kapağımızı. Şu 5 sık iğne. Şurası 5 sık iğne. 5 sık iğne olacak şekilde ayarlıyoruz. Kapağımızı da kapattığımızda bakalım nereye denk geliyor. Tam ortamızı bulalım. Şu şekilde. Şöyle bir sık iğne üstte kalacak. Önce bu parçayı dikelim. Daha sonra öbürünü daha kolay yaparız. Şimdi hemen ipimi ayarlayayım ben. Evet, iğnemi hayalet ipimi taktım. Normal koton da olur aslında. Kadifelerde çünkü çok belli olmuyor. Sorun olmuyor. Böyle şöyle bir gireyim de ipin içinden geçeyim. Çünkü şey yapıyor. İpin içinden geçtim, sabitledim. Çıkıyor çünkü. Böyle de dikebiliriz. Şöyle. Hem arkaya da şeye geçmez. Gizli olmuş olur rengi. Buradan karşıya evet, dört bir tarafa aynı şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, şimdi mıknatıslı bölümü de diktik. Çantamızın askıları kaldı. Bunu da bir dahaki bölümde çalışacağız. Bu şekilde kafamız hazır. Bunu da bu tam ortaya
Silikonla ben önce bir sıkıp yapıştıracağım şu şekilde. Daha sonra yine bir iğneyle de dikerek de devam edeceğim. Bir tur dikeceğim daha sağlam olsun diye. Çantamız bitmişi bu şekilde olacak. En son askılarımız kaldı. Onu da bir dahaki bölümde yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.